Bana da geldi şimdi. Geldi mi? Evet. Merhabalar. Hayırlı günler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Pek fazla bizim böyle araba videolarımız meşhur değildir ama yapacak bir şey yok. Bugün dedik böyle bir değişiklik olsun. Çünkü evde hiç video çekmeye zamanım yok. Bu aralar birazcık fazla yoğunuz. Hatta dünkü videomuzda da söylemiştik. Dün de galiba değil mi videoda? Dün olabilir, evet. Evet, dünkü videomuzda söylemiştik. Bayağı bir yoğun gündemimiz. Bu arada eşim kendisi görünmüyor ama burada yani. Görüntü yok, ses var. Evet, aynen öyle. Biz şimdi neredeyiz? Zaman zaman hep sizlere bahsediyoruz. Şöyle yapayım da biraz görün beni. İdare edin artık bugünlük. Hep bahsediyoruz. Meleğimiz ağız birlik yapıyor. Yani meslek yapıyor Türkiye'deki bizi izleyenler için. Onun bir böyle 3-4 haftalık bir yeri vardı. Zoos'a geldik. Staj. Evet, staj için. O da bize bayağı bir uzak. Şimdi almaya geldik. Ben eşime arkadaş oldum. Sabah eşim getirdi. Tekrar eve geldi. Şimdi almaya geldik, gideceğiz. Yani gün boyunca 4 Taksi. saatlik, evet, 4 saatlik taksi görevi yapıyoruz. O yüzden 4 saatimiz yola gittiği için böyle bir zamanımız yok yani. Olsun, az kaldı. Bir haftamız var. Allah nasip ederse Cuma günü son. Değil mi Evet. Cuma günü? Cuma Aynen. günü sonu Allah'a şükür. Cuma günü son. Bitiyor. Bu arada yollar çok fazla böyle olduğu için bir 50 oluyor, bir 30 oluyor, bir 70 oluyor. Daha çok böyle köy yollarından geçtiğimiz için bayağı bir bizi zaman alıyor. O yüzden günlük 4 saat yolumuz var. Ama olsun. Şikayetçi miyiz? Tabii ki de hayır. Evlatlar için her şey Onun yapılır. aslında kendi gidiyordu ya 2 hafta boyu, arabası parçası eksildi. Evet. Yani ondan dolayı yani. Aynen. Meleğim kendisi gelip gidiyordu. Arabasında bir parça eksikmiş. Bozuldu. Onu sipariş verecek, onu Aynen. vereceğiz. Parçayı bekliyoruz. Onun yerine de biz gelip gidiyoruz. Ben de bu arada ilk defa görmüş oldum yani Zos'ta. Bize çok ters bir yerde olduğu için Melek'in bahanesiyle görmüş olduk. Evet. Böyle yani, hemen de cevap vereyim. Bu arada buranın girişinde bir tane Aldi var. Hiç de öyle bir Aldi'ye denk gelmedim. İnanılmaz büyük, böyle koskocaman bir arsa üzerine kurmuşlar. Yani bizim oralardaki 2 tane Aldi'nin yerine bir tane Aldi yapmışlar değil mi? Evet, rahat. Aynen öyle. Öyle kocaman bir yer. Oraya da girdim 2 defa. Ama Türk yok. Ha, evet. Türk yok. Hiçbir tane Türk'e rast gelmedim. İnsanlar biz içeriye girdik böyle dönüp dönüp bakıyorlar. Gerçekten öyle. Hiçbir tane Türkiye, ne bileyim şimdi Marakona, hiçbirisine denk gelmedim. Mars'tan gelmiş gibi bakıyorlar bize. Evet, aynen öyle. Yani. Böyle yani, hemen aklıma gelmişken dünkü videomuzun altında dediğim gibi zamanımız olmadığı için cevap yazamadım. Gördüm hepsini de. Bir tane takipçimiz, isimlerini bilmiyorum şu anda, aklımda değil. Sormuş sizlere, pekmezi göstermiştim. Sarı böyle şeyin içerisinde. Şeker pancarı mı diyeyim? Evet, şeker pancarından. O bildiğiniz şeker pancarından yapılmış. Gerçekten hem araştırdım hem de üzerinde de yazıyor. Çok çok sağlıklı. Özellikle çocuklarınızda olabilir, kendinizde olabilir. Kansızlık varsa kansızlığa çok iyi geliyormuş. Demirsiz, demirlere. Evet, demir eksikliğine. Biz onu Aldi'den almıştık ama Kaufland'da da gelmiş. Onu da gördüm. O normal da var değil mi gülüm, her yerde? Yalan söyle, ucuz da oluyor. Kintarca ucuz o. Bilmiyorum ki, biz pek fazla almıyorduk. Belki benim bildiğim 70 kuruş veren de o para değil de şimdi. Babam hep yiyormuşmuş değil mi? Ha, 1.50 şimdi her tarafta var ya. 1.39'a aldık aynen. Evet, evet. Hatta eşim dedi bak bunu deneyelim. Ben de dedim parası hiçbir şey değilmiş, alalım, beğenmezsem çöpe atarım. Çünkü şimdiye kadar hep Türk bakkalından alıyordum. İnanın var ya, yani o kadar güzelmiş ki, bildiğiniz koyu kıvamda. Zaten Evet. hepiniz bilirsiniz. İster Türkiye'den getirin, ister Türk bakkallarından alın. Yani bu da yanlış anlaşılmasın, sözün başka yere çekilmesin. Ekmeğe bekmezi banamıyorsunuz. Bildiğiniz su gibi akıyor ama bu gerçekten bildiğiniz Kalite. süzme yoğurt kıvamında. İster çocuklarınıza içirin böyle kaşıkla, ister ekmeğinizle yiyin. Ha, Her türlü çok güzel. tek şey yiyemez yasak. Söyleyeyim de ben. Şeker hastaları Şeker yasak. hastaları, evet, şeker hastaları Şeker da hastası yasak, o yiyemiyor. onlar biliyorlar zaten çoğu şeye dikkat etmesi gerektiğini. Nasıl, bir Biraz deneyin. aynen, bu arada biraz karanlık çıkıyoruz ama yapacak bir şey yok. Çünkü olduğumuz yer biraz ters yerde. Ona Hani bağlı yani. küçük bir hastane gibi bir yere geldik. Evet, park yerindeyiz şu an. Evet. Bir de sormuşlar bize. Size TK'dan bahsetmiştik. Bir tane takipçimiz demiş ki lütfen ismini düzgün söyler misiniz ya da bize düzgün yazar mısınız? TK yeri diye, beyaz eşya yeri diye. Ben de onu bugün eşimle ilk defa duydum. Onun beyaz eşya yeri de varmış ama bizim dediğimiz de aynı ismi TK olarak geçiyor. TK'liyim diye geçiyor yani. Evet, öyle geçiyor. Yemek yeri yani. Bir bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. O da yemek yeri. Biz genelde çok memnunuz. Her zaman söylüyorum.
Evet, bagel oradan aldık. Simit diyorlar ya, bagel'ları. Onu sabahleyin yine yedik işte, işe yaramıyor. Evet, aynen öyle. Başka da düşünüyorum bir şey sorduklarında cevap vermediğim oldu mu diye. Yani varsa daha sormak istediğiniz aklıma gelenleri sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Evet. Biraz yoğunuz. Evet, dediğimiz gibi bayağı bir yoğunuz. Cuma'ya kadar bir hafta gündemimiz çok yoğun. Çünkü yaz ayı olsa bir şey anlamazsınız ama kış ayında zaten havalar çok erken kararıyor. Sabahta akşamda, o yüzden 4 saat yolda geçtiği için eve varınca da yemek telaşı, çamaşır, bulaşık derken inanın çok çabuk zaman geçiyor. Bereket son bir haftası kaldı. Evet, uzun değildi. Evet. Şimdi 3 ay olsun olacaktı. Karanlık olduğu için gelirken de 5'te evden çıkıyorlar. Melih'im kendisi evden çıkarken o 4.45 gibi falan çıkıyordu. Türkiye'de böyle deyince diyorlar ki neden Avrupa'da insanlar gecenin karanlığında kalkıp işe gidiyor diye. Benim annem de gelmişti buraya Fulya Funda'nın doğumunda. O da eşim işe giderken çok şaşırmıştı. Daha oğlum gece yarısı sen nereye kalkıp gidiyorsun? 5 çeyrek kaça gidiyordum ben de. Evet, düşün yani o zaman 5'i çeyrek geçe. Sen nereye gidiyorsun bu saatte diyordu. Kamera. Kamera, Araç evet, kamerası. biliyorum. Hı. Yani böyle erken kalkılıyor. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. O zaman Allah nasip ederse biz saat tamirliğim çıkmadı. Ne zaman varırız bilmiyorum. Eve gidersek sizlere videomu devam etmeye çalışırım. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Evet. Bu arada hemen böyle çıkıverdim yani. Arabadan inmediğimiz için gel git normal. Düğüne gitmiyoruz ya. Aynen düğüne gitmediğimiz için de yapacak bir şey yok. Doğal. Doğallık her zaman iyidir, güzeldir diyoruz. Natürel. Nasıl olursa natürel. Natürellik, doğallık. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Yaşamında, ölümünde bizim için her şeyin Evet. hayırlısını versin diyorum. Evet. Buralara gelince insanlar bir kez daha neyin ne olduğunu anlıyor Onun için gerçekten. biz nerede olduğunu söylemiyorum da Evet, hani burası son istasyon. evet. Burası son Bundan istasyon yani. sonra daha hayatınızda bir şey olmuyor. Son Hani yer. buraya geldiğimiz son istasyon sonu kara toprak. Evet, o yüzden buradayız. Onun için. Hadi bakalım evimize gidince görüşürüz o zaman arkadaşlar. Haydi bismillah. Bakar mısınız? Hamurum yerlere taşmak üzere. Aman öyle bir şişmiş, öyle bir şişmiş. Desem de inanmayın. Gerçekten ben de ilk bakışta öyle zannettim. Benim Funda sağ olsun hamurun ağzını kapatırken önce torbayı balon gibi şişirmiş. Bunu böyle nereden gördüyse balon gibi şişirince takmış. Ben de sandım ki maya ile birlikte böyle kabardı ama alakası yok. Boş hava yani. Bu da güzel fikirmiş Fundam. Hamurumuz güzelce kabarsın. Hemen diğer tarafta ben ne yapıyorum? Kızlara sordum, hamur yoğuracaktım. Dedim lahmacun mu istersiniz, kıymalı pide mi istersiniz? Çünkü Semih'imle Melih'im ikisini de seviyorlar. Kızlar da lahmacun olsun anne dediler. Bakar mısınız? Şöyle güzelce iç harcını hazırladım. Emme ve lakin gelin görün her zaman söylüyorum. Şöyle gerçekten kamera hiçbir zaman böyle net şeyini vermiyor. Rengini vermiyor. Aslında kırmızı kapya biberinden, salçasından kıymam böyle kırmızı renkli ama öyle göstermiyor. Neyse. Bu da kameranın şeyi. Bu arada sever misiniz lahmacun? Lahmacun seviyorsanız alta bir kalp bırakın. Bakalım ben size oradan anlarım. Evet. Şöyle olmazsa olmaz lahmacunun içerisine şöyle bakın salatamı da hazırladım. Artık lahmacunu yerken içine koyacaklar. Şöyle limonlarım da hazır. Doğradım. Tabii ki daha içerisinde sosu falan yok. O çok erken çünkü. Bak şu an şu böyle biraz açık rengini veriyor. Kamerada gerçekten ama böyle et şeylerinde niyeyse tuhaf gösteriyor. Neyse hadi bakalım ben hemen sileksimi çalıştırayım. Kolları sıvayalım. Hamurumuzu bezeleyelim. Lahmacunumuzu yapalım. Oy. İlk defa bir elimi yaktım. Bayağı bir sıcak. Maşallah. Şöyle hemen olanları güzelce alalım. Bakın çok güzel altı üstü de kızarmış. Bu arada ev halkı yemeğini yedi. Karnımız doydu. Hemen artan hamurları da şöyle bir taraftan açıp bir taraftan da pişiriyorum. Çünkü kızlar çok az yediler. Birer tane yiyip karnımız doydu deyip kalktıkları için. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
Evet, şöyle hemen bir şurayı kapatalım da artık o sıcaklığına kendisi olur. Şöyle sıfırlayalım. Bir lahmacunun daha sonuna geldik. Şöyle çok güzel oldular. Herkes yedikten sonra bunlar da arttı. Benim kızlar soğukken çok seviyorlar. Sıcakken bir tane yediler. Muhtemelen akşama yerler yine. Şöyle 2 hamurum kaldı. İç harcı yetmedi. Onları da ister tereyağı sürün, ister peynir koyun içerisine. Şöyle hemen bakın boş. Çok da güzel bazlama gibi oldular. Böyle yani afiyetle yiyelim. Hadi bakalım. Gayet de güzel oluyor. Aslında birçok kişi de böyle yapıp dondurucuya koyuyor ama ben hiç dondurucuya koymuyorum. En güzeli taze taze yapıp yemek. Bazı şeyler dondurucudan çıkınca tuhaf kokuyor. O yüzden herkesin kendi tercihi tabii ki. Şimdi hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi buraları tertemiz bir temizlerim. Biraz dinlenir. Akşama da çay saati yaparız. Hadi bakalım. Bu arada silex çok sıcak olduğu için altına tahta koyuyorum. Onun altına da bunu koyuyorum. Ocağı çizmesin diye. Gayet başarılı.